Bugün anlatacağım olay resmi kayıtlara geçmiş ama hala açıklanamayan bir vakaya ait. 1954 yılında Tokyo'da bir adam pasaportuyla birlikte ortaya çıktı. Ama tek bir sorun vardı. Pasaportta yazan ülke dünya üzerinde hiçbir haritada yoktu. 1954 yılının Temmuz ayında Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda sıcak ve nemli bir sabah yaşanıyordu. Avrupa'dan gelen bir iş uçuşundaki yolcular pasaport kontrol salonuna giriş yaptı. Aralarında gri, düzgün ütülenmiş bir takım elbise giyen bir adam vardı. Siyah deri bir evrak çantası taşıyordu. Kendinden emin, deneyimli ve tamamen sıradan görünüyordu. Ta ki pasaportunu uzatana kadar. Göçmenlik görevlisi belgeyi inceleyince bir anda dona kaldı. Pasaport her açıdan gerçekti. Yüksek kaliteli kağıt, detaylı güvenlik işaretleri, farklı ülkelerden çok sayıda giriş çıkış damgası. Ama pasaportu veren ülke dünya üzerinde yoktu. O ülke tavır etti. Görevli adamdan nazikçe kenara çekilip sorulara cevap vermesini istedi. Sakin ve uyumlu bir şekilde adam Japonya'ya iş için geldiğini söyledi. Daha önce de birçok kez geldiğini belirtti. Japoncayı akıcı konuşuyordu. Büyük bir uluslararası şirkette çalıştığını iddia ediyordu ve bunu destekleyen belgeler taşıyordu. Sözleşmeler, mektuplar, sertifikalar, hepsinde Taured'in amblemi vardı. Memleketinin nerede olduğu sorulduğunda ise kafası karışmış görünüyordu. Taured dedi, kendinden emin bir şekilde. Fransa ile İspanya arasındaki bölgeyi işaret ederek. Ama haritada gösterdiği yerde yalnızca Andorra vardı. Adam gerçekten şok olmuş gibiydi. Andorra'nın kendi dünyasında hiç var olmadığını, Taured'in ise o bölgeye 1000 yıldan fazla süredir sahip olduğunu söyledi. Çantasından haritalar çıkardı. Taured bankalarına ait finans belgeleri, Fransızca ve Katalanca'ya benzeyen ama hiçbir bilinen dile tam uymayan bir sürücü belgesi gösterdi. Yetkililer önce sahtecilikten şüphelendi. Ama detay seviyesi daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemiyordu. Pasaportunda Japonya'nın 5 yıl öncesine dayanan giriş damgaları vardı. Havayolu yetkilileri adamın Avrupa ve Asya arasında onlarca kez uçuş yaptığını doğruladı. Onunla ilgili hiçbir şey sahte gibi durmuyordu. Ta ki ülkesi hariç. Ne yapacağını bilemeyen yetkililer adamı Tokyo'nun merkezinde güvenli bir otele götürdü. Kapının dışında 2 silahlı muhafız nöbet tuttu. Pencereler mühürlenmişti, balkon yoktu ve oda en üst kattaydı. Adam panik belirtisi göstermedi. Aksine bunun büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu ve sabah çözüleceğini söyledi. Ama güneş doğduğunda adam ortadan kaybolmuştu. Kapı hala dışarıdan kilitliydi. Muhafızlar kimsenin girip çıkmadığını söyledi. Giysileri, çantası, pasaportu, kimlikleri ve tüm evrakları yok olmuştu. Sanki havaya karışmıştı. Polis binayı baştan sona aradı. Çatıdan bodruma kadar her yer kontrol edildi. Tüm çalışanlar ve konuklar sorgulandı. Güvenlik girişleri incelendi. Ama hiçbir iz bulunamadı. Daha sonra havaalanı kayıtları tekrar incelendiğinde onunla ilgili evrakların da kayıtlardan kaybolduğu fark edildi. Geride hiçbir şey kalmamıştı. Sadece hikayesi. Sonraki yıllarda Taured'li adam vakası modern tarihin en çok tartışılan, açıklanamayan olaylarından biri haline geldi. Kimileri onun son derece gelişmiş sahte belgeler kullanan bir casus olduğunu düşünüyor. Kimileri ise nadir bir psikolojik bozukluk yaşadığını ve tamamen hayali bir ülke yarattığını savunuyor. Ama bir teori hiç kaybolmadı. Paralel bir dünyadan gelmiş olabileceği ihtimali. Bizimkine neredeyse birebir benzeyen, sadece tarihin biraz farklı ilerlediği bir evrenden. Andorra'nın hiç var olmadığı, Taured'in ise gerçekten var olduğu bir dünyada. Eğer bu teori doğruysa, onun aniden ortaya çıkışı aslında garip olan şey değildi. Gerçek gizem nasıl ve neden geri döndüğüdür.